Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 17 Nisan 2023 haftasındayız ve bu yılın en önemli haftalarından bir tanesindeyiz. Çünkü bir güneş tutulması haftasındayız ve 2023 yılının da en güçlü ve ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Hem tutulma haftasındayız, aynı zamanda bir bayram haftasındayız. Önümüz hafta sonunda bir bayramımız var. Merkürümüz retro yapmaya başlıyor yine hafta sonunda. O kadar dolu bir haftaya giriyoruz ki hepimizin hayatında önce sabır gerekiyor bu hafta. Ve öncelikle de tabii Koç burcunda bir yeni ay ve güneş tutulması yaşayacağımız için hepimizin yeni başlangıçlara hazır olmamız gerektiğini de anlatan bir haftada olacağız arkadaşlar. Evet, Koç burcundaki enerji, tutulma enerjisi 17 Nisan pazartesi gününden itibaren devrede olacak arkadaşlar. Şimdi bunun üzerinden bu hafta konuşacağız hep. Çünkü tutulmanın etkileriyle beraber yeni ayın etkileri şöyle artık 3-4-5 gün kala tabii ki çok güçlü çalıştığı için bugün burçlar üzerinde nasıl etkiler yaratacak, günümüzü nasıl etkileyecek onlardan bahsedeceğiz. Şimdi tutulma geliyorsa eğer neden geliyor? Tutulmalar genellikle hayatımızda bir başlangıç yapmak için gelir. Ve bu Koç burcunda ve üstelik de çok önemli 29 derecede bir tutulma olduğu için bu başlangıçlarda önemli, çok uzun vadeli, çok kalıcı bazı dönüşümler getirecektir. Bizim bireysel hayatlarımızdan bahsedeceğiz biz. Dünyamızda, ülkemizde de çok önemli tabii ki konu ve konu başlıklarını elbette ki hayata geçirecek. Ama bizler üzerinde nasıl etkiler yapacak? Şimdi onlardan bahsedelim. Öncelikle bu tutulma yeni bir başlangıç yaptıracak. Aynı zamanda bir seçim, bir tercih yapmamızı gerektirecek bir enerjiye sahip. Yani tutulma dediğimizde hepimiz korkuyoruz tabii ki, endişeleniyoruz. Öncelikle doğal afetler geliyor aklımıza. Fakat bu şekilde kaygı yaratmayalım. Tutulma dünyanın birçok yerinden izlenecek. Ülkemizden gözlemleyecek, bizim ülkemizden. Ama tabii ki özellikle dünya üzerindeki işte liderler, dünyada önemli başkentler, önemli insan toplulukları, önemli liderlerle ilgili çok ciddi tabii ki konu başlıklarını hayata getirecektir. Ve biraz da heyecanlı, biraz öfkelidir. Koç savaşla ilgilidir biliyorsunuz. Hani biraz girişmez, çok gözü karadır, girişkendir, hiçbir şeyden çekinmez. İşte biz de tüm korkularımızı arkamızda bırakarak endişelerimizi, kaygılarımızı artık bir şeyleri değiştirmek için adım atacağız. Yani cesaret edeceğiz sevgili dostlarım. Şimdi pazartesi gününün bakalım gökyüzünde nasıl açılar var. Öncelikle Ay Balık burcunda olacak pazartesi günü. Sakin, daha rutinde, daha akışta. Belki biraz böyle pasifize olmuş da hissedebilirsiniz. Hani 12. ev burcu olduğu için. Ama genel itibariyle de biraz insanlar üzerinde duygusal bağlar bakımından güçlüdür. Yardımlaşma anlamında gerçekten manevi olarak çok değerli bir gün. Ve günün açılarına baktığımızda da aslında tabii pazartesi haftanın ilk günü, bir de böyle önümüzde bayram var. Hani heyecanlı olmamız yerde belki biraz kaygılı hissedebiliriz. Fakat geçici bir etkidir. Mesela bugün sabaha karşı 06.24 ayın Uranüs'le bizim motivasyonumuzu yukarıya çıkartacak bir açı var. Ve öğle saatlerinden sonra yavaş yavaş zaten Neptün'e doğru yaklaşan bir ayımız olacak. Akşam tam olarak gece 21 sıralarında kavuşacak. Zaten saat 21'de de bu arada Balık burcunda boşluğa girecek. Yani gün boyunca temel açımız bu kadar. Ve biraz daha sağlıkla ilgili konular, iş hayatımız gündemimizde olacaktır. Onun yanı sıra da genel olarak ailemiz, belki akrabalarımız, sevdiğimiz insanlarla belki ilgilenmek durumunda kalabiliriz. Hani genel olarak böyle bir etkisi olacak günün. Günün güzel saatlerini de hemen ben size vereceğim dostlarım. Bugünün ilk bize şans getirebilecek olumlu saati 11.51-12.57 arasında. İşte bu saatte özellikle yardımlaşma için çok değerlidir.
birilerinin elinden tutmak için mesela çok faydalı olacaktır. Mutlaka güzel dönüşler alırsınız. İkinci saatimiz 19.33-20.26 arasında akşam saatlerine denk gelen sevgi ilişkilerinde özellikle gerçekten interaktif bir saat olabilir. Bolca iletişim kurabiliriz, kendimizi anlatabiliriz. Son saatimizde gece 01.50-02.44 yani ayın 18'ine geçtiğimizde yer alacak sevgili dostlarım. Evet, gün böyle ilerlerken gelin şimdi tutulmayla ilgili biraz daha size ipuçları vermeye çalışacağım. Şimdi burada öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Koç burcu tabii ki tutulmanın ana yapısı başlangıçlarla ilgili. Bir şeyi harekete geçirmek, yeniden başlamak. Üstelik o sınırda bir derece olduğu için de o başlangıç hiçbir başlangıca benzemeyecektir. Mesela o kadar cesaret veren bir tutulmadır ki bu. Korkularımızı artık bir kenara bırakmamız gerektiğini, girişken ve cesur olmamız gerektiğini anlatan bir yapısı var. Yani bunu unutmayalım. Bu hafta boyunca da özellikle aslında başlangıçlar yapmak için bazı konularda çok iyidir. Şimdi Merkür'ün retro yapmaya başlayacağı bir hafta olacak. Dolayısıyla da Merkür Retrosu'nda biliyorsunuz zihinsel aktivitelerle ilgili yine iletişimle ilgili konularda biraz tedbir almamız gerekir. Boğa burcunda bu arada retro başlıyor. Cuma günü başlayacak retro. Ama biz bunu Perşembe'ye alıyoruz ve biz Perşembe gününe kadar bu Merküryen konularda diyelim. Mesela yatırımlar başta olsun. Çünkü Merkür Boğa'da para demek olacak ve yakın zamanda önümüzde biraz ekonomiyle ilgili dünya çapında da aynı şekilde çok sürpriz gelişmeler bekleyebilir bizi. İşte bu Merkür Retrosu başladıktan sonra girişilen yatırımlar, planlar, satın alınacak bir takım cihazlar olabilir. Bilgisayar gibi mesela teknolojiyle ilgili konularda bunların bazı sorunları çıkabilir ve o retro döneminde bunlarla ilgili çok sağlıklı sonuçlar alamayabiliriz. Dolayısıyla bu hafta Perşembe gününe kadar bilgisayarlarınızı, cep telefonlarınızı, evinizde gerekli yapılması gereken başka işlerinizi, çok önemli büyük alışverişlerinizi mesela yapmaya çalışın. Yedekler alın. Çünkü Merkür Retrosu'nda bunların kayıpları da söz konusu olabiliyor. Bilgiye erişim daha zor olabiliyor. Bunun gibi aksilikler eğer yaşamak istemiyorsanız hani bunun tabii ki önlemini alabilirsiniz açıkçası. Tabii ki retro başladıktan sonra bu arada 15-16 Mayıs'a kadar sürecek bu retro. Tam da tutulmanın olduğu anda aslında retro başlamış olacak. 20'sinde yaşayacağımız tutulmanın. Dolayısıyla bu tutulma yani bu retronun etkisi aslında sandığımızdan da uzun sürebilir. Bir bakıma baktığımızda yine özellikle ekonomiyle ilgili ve diğer yandan mesela bu tutulmanın bize verdiği diğer mesaj zaten boğa yükseliyor. Dolayısıyla kendimizi güvenlik altına almak, daha güvenli, sağlam, daha sağduyulu adımlar atmamız gerektiğini söylüyor. Yani bir şeye cesaret ederken güvenlik alanımızı da oluşturmamız gerekiyor. Sevdiklerimizin, kendimizle, ailemizin mesela konfor alanımızı diyor ki iyi yönet bize. Yani boğanın burada çok önemli bir unsuru var ama yine parantez açarak şunu da eklemem gerekiyor arkadaşlar. Burada bir Uranüs olduğu için Uranüs de aynı zamanda bir yandan boğa hani güvenliği seviyor ama Uranüs yeniliği seviyor. Uranüs orada bize bir şeyleri yenilik yapmamız için bizi itebilir. Bizi zorlayabilir açıkçası. Dolayısıyla hani aynı zamanda bu yeniliklere de açık olmakta fayda var. Çünkü zaten tutulmaların etkileri kaderseldir. Bu kadersel etkilerle beraber çok da bizim müdahale edebileceğimiz şeyler olmayabilir açıkçası. Mesela çok korktuğun, yapmaktan hep çekindiğin, işte örnek gösteriyorum evini değiştirmek veya kişi işine çok bağlıdır. Başka bir iş ben asla yapamam diyordur ve korkuyordur. Ama artık öyle bir zaman gelmiştir ki mesela Koç burcusundur veya Boğa burcusundur ya da akrepler için daha çok geçerli. Artık burada bir değişim, bir dönüşüm yapman gerektiğini işaret ediyor olabilir. Ve sen bu cesareti göstermelisin. Gösteremezsen de zaten herhangi bir konuda bir gelişme olur ve sen onu zaten yapmaya mecbur kalabilirsin. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar tutulmanın bize getirecekleri gerçekten çok etkili.
ciddi çok güçlü ve bizi yeniliklere hızla taşıyacak, Türkiye olarak baktığımızda da çok hızlı yenilikleri bize getirecek etkileri var. Şimdi her günkü yayında yine tutulmalardan bahsedeceğim. 29 derece yine koçlar, teraziler, oğlaklar, yengeç burçları en güçlü etkiyi alan burç grupları. Tabii ki diğer grupların da ilk dereceleri yine bu tutulmadan etki alıyor. Mesela Koç, Boğa'nın ilk dereceleri. Mesela Boğa burcunun ilk 5 derecesinde eğer yerleşiminiz varsa yükselen dahil herhangi bir konuda mutlaka bu tutulmadan etki alacaksınız. Keza aynı şey Terazi burcu, yani Akrep burcunun da mesela ilk derecelerinde yerleşimi olanlar ilk 5 derecede, bu tutulma işte sizin de hayatınıza çok önemli bazı konu başlıklarını getirecektir. Şimdi tutulma olduğu anda hemen anında etkilerini görmeyebiliriz. Toplumsal olarak kastetmiyorum. Bireysel hayatlarımızı. Çünkü tutulmanın bazı gezegenler tarafından tetikleneceği günler olacak. Bunlar içerisinde bu hafta sonu da var aslında. Çünkü Güneş ve Plüto arasında bir kare oluşacak. Burada biraz öfke kontrolü sanki ön plana çıkacak. Bu tutulmanın diğer bir önemli aslında ayağı da bizim sakin olmamız. Biraz o heyecan verici, dürtüsel, agresyon yüklü hareketler yaptırabilir mesela. Böyle bir artısı, yani artısı olmaz, eksisi olur biliyorsunuz agresyonun. Dolayısıyla burada kontrollü olmamız lazım. Yani şimdi Kova burcunda, çünkü tutulmadan hemen sonra Cuma günü artık Güneş Boğa burcuna geçecek. Bu arada tabii ki Boğa burçlarının da doğum günleri kutlu olsun. Dolayısıyla siz de tutulmada etki alıyorsunuz ve Güneş Plüto karesi gerçekleşecek. Ve daha sonra sırasıyla Mars tetikleyecek burayı, Venüs tetikleyecek burayı. Önümüzdeki aylarda, yaz aylarında mesela sonbaharda yine Plüto gerileyecek, retro yapacak, Oğlak burcuna gelecek, 29 dereceye gelecek. Bakın yine tam o tutulma derecesini tetikleyecek. İşte bu dönemsel olarak bunlar herkesin haritasında başka çalışır kişisel olarak baktığımızda. Bizim de bize çok sürprizli aslında diyelim. Gerçekten ay olmaz denilenin olacağı günler bekliyor. Biraz daha açmak istiyorum. Mesela özellikle sizin Boğa gibi, işte diğer yine saymış olduğum burçlarda Boğa, Akrep, Koç, Terazi, Yengeç gezegenlerinde mesela varsa güçlü yerleşimleriniz, Merkür de şimdi burada retro yapmaya başlayacağı için zaten Merkür retrosu yatırımlar, direkt para, ekonomiyle ilgili olacak. Topraklarla ilgili olacak. Burada miraslı konuları da getirecektir. Hiç aklınızda olmayan insanları karşınıza çıkartabilir. Burada eski ilişkileri, eski bağlantıları gündeme getirebilir. Ayrılıklar var, yapılmıştır mesela, onlarda bir daha bir araya gelme şaşırtıcı olabilir ki sadece bu kişiler arasında değil, önemli işbirlikleri olarak düşünün bunu. Firmalar arasında önemli, mesela dünya üzerindeki büyük çaplı firmalardan bahsediyorum. Bunlarla ilgili önemli gelişmeler bekliyor bizi. Mesela biliyorsunuz son zamanda bu sanallıkla ilgili konular çok gündemimizde. Ne diyorduk biz ona? Evet, ChatGPT dedikleri bir olay var ve hızla, gerçekten çok hızlı büyüyor. Ve artık robotların bize biliyorsunuz hayatımıza, yani insanoğlunun hayatına hızlıca adapte olmaya, girmeye çalışmış olmalarından ötürü tabii tüm hayatımızdaki tüm mühendislik gerektiren her alanda da bir tehdit unsuru. Aynı zamanda belki hayatımızı kolaylaştıracak. İşte bu tutulma bu anlamda da gerçekten çok önemli bazı gelişmeleri hızlandıracak. Dünya aslında alarmda. Dünya bu anlamda alarma geçerken dünya üzerinde önemli başkentlerden bahsediyorum. Mesela şimdi bu tutulmanın okyanuslar üzerinde etkisi çok güçlü olacak mesela. Okyanus tarafındaki, işte Güney Pasifik taraflarındaki ülkelerde daha çok olacaktır. Ve bazı toplu böyle saldırılar da olabilir. Hani biraz nasıl diyelim, hatırlarsanız bundan yıllar önce böyle bir adada sanırım bir okul öğrencilerine yapılmıştı, yine başka, dünyanın başka bir kıtasında. Böyle önemli konuları duyabiliriz. Bunlar sanki ileride, yani robotların da sanki birdenbire ortaya çıkarak hani
kontrolsüz bir şekilde belki de insan kontrolden çıkacağı, yani duyguları olmayan tabii ki makineler oldukları için bunları bizi üzen, bizi şaşırtan tarafları da duyacağız gerçekten. Oldukça enteresan bir tutulma ve tutulmanın devamı da olacak Ekim ayında ve önümüzdeki yılda zaten sürecek, devam edecek. Şimdi özellikle tabii ki tutulmalar dediğim gibi yeni başlangıçlardır. Biz işin bu tarafını dikkate alalım ve hayatımızda nasıl başlangıçlar yapmamız gerektiğini, neye odaklanmamız gerektiğini zaten konu başlığı olarak hayatlarımızda bize bir fragman gelmiştir. Mutlaka bir işaret gelmiştir. Geçen gün dedim ki işaretleri takip edin. Rüyanızda olabilir veya sosyal ilişkileriniz içerisinde olabilir. Sizi böyle ilginizi çekecek, dikkatinizi çeken durumlar, kişiler olabilir. İşte bu eş zamanlılıklarla birlikte aslında ne yapmamız gerektiği bize geliyor olabilir sevgili dostlar. Bir de yine doğum haritalarınızda bu saydığım mesela burçlarda işte Koç burcunun 29'u, Terazi'nin, Oğlak burcunun, Yengeç burcunun, işte Akrep ve Boğa burçları için çok önemli yine. Bakın bir de 13 derecelerde Başak Balık aksı yine bu tutulmadan etki alacağı için aslında şimdi bu Başak Balık aksı dedim ya, şimdi pazartesi günü Balık burcunda ay. Gün boyunca aslında tutulmanın sağlıkla gizlilikle, şimdi biraz gizlilik olayı da çok büyük. Arka plan enerjilerinin çok yoğun olduğu bir tutulma zaten 12. evde gerçekleşiyor. O yüzden bugün de böyle bir bazı başlıklar duyabiliriz. Yine liderler arasında olma ihtimali var bunların arkadaşlar. Özellikle savaş içerisinde olan zaten Pentagon'dan da ciddi bir sızıntı oldu biliyorsunuz. Bazı bilgi sızdırılmaları oldu ve bu gibi buna benzer konuları da artık bunlar kasıtlı mı yapıldı, onları da bilemiyoruz. Bunlar gerçekten kasıtlı da yapılan şeyler olabilir. Yani biraz arka tarafta dönen güvenlikle ilgili konular çok ön planda olacak açıkçası. Dolayısıyla biz de biraz arka planda dönen, bizi kendimizi tehlikede hissettirecek, güvenmediğimiz durumlar, insanlara karşı biz de biraz tedbirli olalım. Zaten bu Merkür Retrosu ile birlikte bunların ifşaları mutlaka olacaktır. Önemli şekilde ortaya çıkacaktır. Hani sizden gizlenmek istenen veya bazı şeyleri gizli yapmak isteyeceksiniz. Genellikle bu dönem öyle bir dönem olacaktır. Yani her şey çok ortada yaşanmak istenmeyecektir. Dolayısıyla ama bunların da ifşaları da çok enteresan bir şekilde gelecek. Bu ifşalar demişken mesela Türkiye haritasında meclis, parlamento mesela. Şu an biliyorsunuz bizim bir seçim gündemimiz var. Orada herkes birbirinin arkasından şu anda herkes birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor olabilir. Bir takım nasıl diyelim komplolar, ifşalar ortaya çıkabilir. Geçmişte hatırlarsınız bazı siyasetçilerin tam böyle önemli seçim zamanlarında özel hayatları ile ilgili önemli konuları ortaya çıkarmışlar ve devreden kaldırmışlardı. İşte buna benzer konu başlıklarını da bekleyebiliriz. Gerçekten çok şaşırtıcı. Bizi çok derinden etkileyecek konularda böyle şaşıracağız sevgili dostlarım. Evet, bugünkü yayınımda yine size biraz tutulmadan bahsettim. Doğum haritalarınıza tabii ki bakmanızı öneririm. Çünkü tam tutulma anında mesela işte Merkür'ün derecesine, işte Venüs İkizler Burcu'nda, Allah'tan Venüs destekliyor. Ama bakın güzel olan şu var. Jüpiter'den de güzel etki alan bir tutulma bu. Hani ne olursa olsun bize çok da fırsatlar getirecektir. Bazı kapıları açacaktır. Jüpiter'in biliyorsunuz o büyüten etkisi var. Tabii ki olumlu olumsuz iki türlü de çalışabiliyor. Ama bizim için hayatlarımızda seviye olarak yani ivme olarak bizi yukarıya götürecek güzel durumlar, güzel şeyler de getireceğini söyleyebilirim. Özellikle 65 yılından sonra doğmuş arkadaşlar, 70-75 yılı arasında doğmuş arkadaşlar, mesela 90-95 yıllarında doğmuş arkadaşlar, yine 86 89 arası doğmuş arkadaşlar çok etki alıyorsunuz ki bunun içinde 67, 68, 69 kuşağı da var. Etki alan burç grupları. Zaten bu tutulmanın bir benzeri de 1969 yılında yaşanmış. Yine o
dönemde hani daha o dönemi hatırlayanlar da isterseniz bir araştırın dünyada neler olmuş. Ekonomiyle ilgili önemli gelişmeler olmuş ülkemizde de ayrıca. Önemli günlerdeyiz, önemli bir haftadayız. Sonuç olarak önümüzde bir bayram sevgili dostlarım. Her ne olursa olsun biz ağzımızın tadını bozmadan, gelecek yenilikleri sevgiyle kabul ederek, bizden gitmesi gerekenleri de sevgiyle uğurlayarak yollayacağız. Çünkü hayatımızda yenilikler olması gerekiyor. Değişim olması gerekiyor. Her zaman aynı standartlarda ilerlersek biz de gelişemeyiz. İnsanoğlunun da gelişmesi için bunlar gerekli sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda lütfen abone olmayı, ondan sonra kanalıma yorum bırakmayı lütfen unutmayın diyorum. Şimdiden hoşça kalın. Güle güle, kendinize iyi bakın.